Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? İkinci fragmanda nihayet yayınlandı ve böylece yeni bölüme dair pek çok soru işareti netlik kazandı. Sezonun sonuna yaklaşırken dizide artık taşların yerinden oynamaya başladığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bazı sırların daha fazla gizli kalma ihtimali neredeyse kalmadı. Özellikle Boran'la ilgili düğümün çözülmesini beklerken Cihan cephesinde de çok önemli bir gelişme bizleri bekliyor. Yeni bölümde Cihan'dan Alya'ya karşı bir duygu itirafı izlemek bizler için pek de şaşırtıcı olmayacak. Ancak Uzak Şehir'i yakından takip edenlerin de bildiği gibi hiçbir şey kolay ilerlemiyor. Bu aşkın önünde hala aşılması gereken büyük engeller var. Videomuza geçmeden önce sizden küçük bir ricamız var. Artık Cihan duygularını saklamasın, Alya'ya içindekileri açıkça söylesin diyenler videomuzu beğenerek bu düşüncede olanların ne kadar çok olduğunu bizlere gösterebilir. Ayrıca yorumlar kısmına ilk hangi bölümde Uzak Şehir'i izlemeye başladığınızı yazmayı unutmayın. Bu bölümde artık Cihan'ın iç dünyasında yaşadığı fırtınaların daha görünür hale geldiğini göreceğiz. Fikriye'nin vedası, Alya'nın derin yalnızlığı ve yaşadığı pişmanlık Cihan'ın gözleri önünde şekillenirken onun bu duygusal tablo karşısında kayıtsız kalması pek mümkün görünmüyor. Sezon finali öncesinde hem duygusal hem de çatışma dolu anlar bir arada yaşanacak gibi görünüyor. Sadakat'in gizli planları, Mine'nin bebeğiyle ilgili büyük soru işareti, Meryem'in gelişi derken hem Cihan hem de Alya için büyük sınavlar kapıda. Şimdi dilerseniz gelin birlikte sahne sahne neler yaşanacak, neler yaşanabilir detaylıca konuşalım. Fragmanı izlediğimiz ilk anda hepimiz aynı duyguyla ekran başındaydık. Acaba Cihan bu kez Alya'ya aşkını itiraf edecek mi? Gerçekten de sahne çok güçlü başladı. Ortam romantikti. Kelimeler yavaş yavaş dökülmeye başlamıştı ki içimizden çoğumuz aynı ihtimali geçirdi. Şimdi kesin bir odaya girecek ya da telefon çalacak ve o an yarım kalacak. Çünkü Uzak Şehir izleyicileri olarak artık biliyoruz, bu dizi duyguları yavaş yavaş inşa ediyor. Her duygu yaşandıktan sonra anlam kazanıyor. Bence tahmin ettiğimiz gibi ortam bir şekilde bozulacak. Cihan da alışık olduğumuz gibi o derin duygularını bastırmak zorunda kalabilir. Zaten çok da önemli bir şey değildi diyerek Alya'yı geçiştirmeye çalışacak. Ancak gerçek şu ki Cihan duygularını kelimelerle anlatmasa da gözleriyle her şeyi anlatıyor. Onun ağırbaşlılığı, cesareti ve gerektiğinde her şeyi ortaya koyması çok değerli. Fakat konu duygulara, özellikle de aşka geldiğinde içindeki romantik adam geri planda kalıyor. Bu çekingenliği onu daha gerçek bir karakter haline getiriyor. Ve Alya ile aralarındaki bağ o kadar güçlü ki bu itiraf gelmese bile aralarındaki duygular artık kelimelere ihtiyaç duymuyor. O bakışlar her şeyi ortaya koyuyor. Ama ne yazık ki bu duygusal gelişmenin tam ortasında çözülmesi gereken çok büyük bir mesele var. Mine'nin hamile olduğunu öğrenmek Alya için büyük bir sınav olacak. Cihan'la arasındaki güven sarsılabilir, kafası karışabilir. Ama Alya bu gerçekle er ya da geç yüzleşecek. Cihan ise bu konuyu büyük bir olgunlukla ele alacak gibi duruyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla çocuk eğer ondan çıkarsa sorumluluğu üstlenmekten kaçınmayacak. Ancak altını net bir şekilde çiziyor. Mine ile bir gelecek istemiyor. Aralarındaki ilişki tamamen bitmiş ve bu bebek durumu onu geri dönülmez bir noktaya taşımayacak. Cihan'ın tavrı burada çok önemli. Mine'ye karşı sergileyeceği mesafe ve Alya'ya göstereceği anlayış bölümün en dikkat çeken noktalarından biri olacak. Sadakat ise yine sahnede. Bu kez hamileliği bir koz olarak kullanmak isteyebilir. Alya'yı geldiği yere, yani Cihan'ın hayatından tamamen çıkarmak isteyen Sadakat yeni planlar peşinde. Bu kez duygusal zayıflıklardan faydalanarak Cihan'ı manipüle etmeye çalışabilir. Bu çocuk senin söylemleriyle ona babalık duygusunu hatırlatmak isteyebilir. Böylesi bir oyuna düşmeyecek kadar aklı başında ve ne istediğini bilen biri. Öte yandan Alya da bu süreci kolay atlatmayacak. Mine'nin bebeğiyle ilgili iddialar onun kafasında yeni sorular doğuracak. Cihan gerçekten bana karşı dürüst mü? Bu bebek onunsa ne olacak gibi düşüncelerle mücadele edecek. Ancak Alya güçlü bir kadın. Kalbi kırık olsa da sezgileri kuvvetli. Cihan'ın tavırlarından onun ne hissettiğini anlayacak kadar onun dünyasına yakın biri. Her şeye rağmen bu ilişkide kalmayı seçerse
Bunun nedeni sadece aşk değil, aynı zamanda güven olacak. Cihan'ın sırtında sadece duygusal yükler değil, aynı zamanda çözülmeyi bekleyen çok ciddi mesele var. Herkesin konuşmaktan kaçındığı, gizli gizli üzeri örtülmeye çalışılan bir olayın tam ortasında duruyor. Bora'nın hayatını kaybetmesi hala bir sır perdesiyle çevrili. Görünen o ki yaşananların ardındaki gerçekler bir türlü su yüzüne çıkmıyor. Cihansa yaşananların sorumlularını bulmak için her taşın altına bakmaya kararlı. Boran onun için sadece bir kayıp değil, aynı zamanda bir adalet meselesi haline geldi. Cihan'ın şüpheleri artık Baybars ailesine kadar uzanmış durumda. Onlarla karşı karşıya geldiği sahneler bölümün tansiyonunu ciddi anlamda yükseltecek. Cihan gerçeklerin üzerini örtmek isteyenlere karşı tek başına savaş vermeye hazır. Fakat bu sefer işler kolay olmayacak. Demir, Cihan'ın bazı detaylara ulaşmasını engellemek için devreye giriyor ve onun bir noktadan sonra durdurulması gerektiğine karar veriyor. Bu müdahale izleyenleri ekran başına kilitleyecek nitelikte olacak. Çünkü Cihan hiçbir tehdide boyun eğmeyecek biri. Ancak Cihan için bu süreç sadece bir mücadele değil, aynı zamanda bir başlangıç. Karşılaştığı her engel onu daha da güçlendiriyor. Ve tam da bu noktada sahneye sürpriz bir isim geri dönüyor. İzleyicilerin dizinin ilk bölümlerinde hatırladığı Şahin ve Cihan'ın yan yana durduğu dönem yeniden canlanıyor. İkilinin yeniden aynı cephede yer alması olayların seyrini tamamen değiştirebilir. Ortaya çıkacak güç gerçekten etkileyici olacak. Bu birliktelik hem adalet arayışında yeni bir sayfa açacak hem de dizinin aksiyon tarafına güçlü bir ivme kazandıracak. Nare açısından oldukça zorlu bir bölüme hazırlanıyoruz. Hatta sadece bu bölüm değil, önümüzdeki süreçte de onun için hiç kolay geçmeyecek gelişmelere tanıklık edeceğiz. Duygularla mantığı arasında sıkışmış bir halde sürekli içsel bir çatışma yaşıyor. Kalbinin sesini mi dinlemeli, yoksa aklının gösterdiği yoldan mı ilerlemeli? Özellikle Şahin'e karşı beslediği duygular Nare'nin iç dünyasında fırtınalar kopmasına sebep oluyor. Bu karmaşık duyguların ortasında Alya'nın söyledikleri büyük bir etki yaratacak. Alya'nın Nare'ye söyledikleri sadece bir tavsiye değil, adeta bir ayna gibi Nare'nin kendine dönmesini sağlayacak. Nare her ne kadar kendi içinde bir vicdan muhasebesi yapıyor olsa da Alya'nın cesur ve net sözleri onun kalbini daha yüksek sesle duymasına yardımcı olacak. Ve bu da Şahin'den kolay kolay vazgeçmeyeceğini bizlere açıkça gösterecek. Öte yandan Kaya cephesinde de taşlar yavaş yavaş yerinden oynamaya başlıyor. Şu anda Zehri'nin karnındaki bebeğin kendi çocuğu olduğundan habersiz. Ancak bu durum sonsuza kadar gizli kalacak gibi görünmüyor. Kaya her ne kadar gerçeği bilmese de içgüdüleri ona bir şeylerin ters gittiğini söylüyor. Şüpheleri giderek derinleşiyor ve bu şüpheler onu yeni bir arayışa itiyor. Zehri'nin sakladığı bu sır açığa çıktığında ise sadece Kaya değil, çevresindeki herkes büyük bir sarsıntı yaşayacak. Özellikle Demir'le olan gerginlik bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte bambaşka bir boyut kazanabilir. Artık bu sadece bir kıskançlık ya da kişisel mesele olmaktan çıkıp geçmişin hesaplarının birer birer masaya yatırıldığı bir sürece dönüşüyor.